Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için denediklerimin en lezzetlisi ve yapılışı çok kolay bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 4 su bardağı un ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurumuzun malzemeleri sadece un, su ve tuz arkadaşlar. Unu ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra suyunu ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Elimdeki ölçü kabına 3 su bardağı su aldım. Ne kadarını eklediğimi sonunda size söyleyeceğim. Suyumuz ılık olursa hamurumuz daha yumuşak olur arkadaşlar. Ben ılık su kullandım. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Unun kalan kısmına biraz daha su ekleyip tekrar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Artık su eklemiyorum arkadaşlar. Toplamda tam 2 su bardağı su kullanmış oldum. 1 su bardağı su arttı gördüğünüz gibi ölçü kabımda. Şimdi hamuru biraz bu şekilde yumrukladıktan sonra tezgaha alacağım. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Yapışmaması için un serpiyorum. Çünkü hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Tekrar hamurun üzerine de biraz un serptikten sonra fazla serpmeyelim. Hamurumuzu sertleştirebilir. Biraz da bu şekilde yoğuruyorum. Ve yoğurma işlemini tamamlıyorum. Ve hamurumu bezelere ayırdım. 6 tane beze elde ettim. Şimdi bezelerin üzerini bir poşetle kapatıyorum. Ve böreğimizin iç harcını hazırlayana kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tavanın içerisine yeteri kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve yağ ısındıktan sonra yemeklik doğradığım bir tane kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğan iyice kavrulana kadar karıştırarak pişiriyorum. İç harcım için kullanacağım ıspanakları daha önceden ayıkladım ve yıkadım. Suyunu süzmesi için bir kenara almıştım. Şimdi onu ekliyorum soğanın üzerine. Ve baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber ve tuzunu birlikte ekleyip biraz karıştırıyorum. Ve hemen tavanın kapağını kapatıyorum. Ispanaklı iç harcımız hazır. Şimdi soğuması için bir kenara alıyorum ve böreğimizin hamurlarını açmaya geçiyorum. Bezenin bir tanesini aldım. Altına üstüne un serpiyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için yapışma olabilir. Bu yüzden mutlaka un kullanarak açalım. Ve oklavayla açıyorum. Şimdiye kadar denediğim el açması börekler içerisinde en lezzetlisi bu oldu arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. İç harç olarak ıspanak yerine farklı iç harçlar da kullanabilirsiniz. Hamuru açma işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi böyle bir tavada pişireceğim. Tavamın büyüklüğüne göre açtım hamuru. Böreğimizin yapılışı diğer bildiğimiz böreklere göre biraz farklı. Direkt pişireceğimiz tavanın içinde yapıyoruz böreğimizi. İlk hamuru bu şekilde serdim. Şimdi ikinciyi açıyorum. Yine ikinci hamuru da unla açalım yapışmaması için. Hamur açmayı bilen herkes bu böreği yapabilir. Eğer oklava kullanamıyorsanız hamurlarınızı merdane ile de açabilirsiniz. İkinci hamurumu da açma işlemini tamamladım. Şimdi ilk hamurumuzu açıp tavanın içerisine sermiştik. Ve bunun üzerine
hazırladığım ıspanaklı iç harcı ekliyorum. İç harcı mutlaka soğutalım arkadaşlar. Eğer sıcak olursa hamurumuzu eritir ve böreğimizde yırtılmalar olur. İç harcı içerisine güzelce yayıyorum ve hamurun kenarlarından bir parmak boşluk bırakıyorum. Her tarafına güzelce yaydıktan sonra üzerine ev halkının isteğine göre kaşar serptim. İsterseniz serpmeyebilirsiniz. Sade ıspanaklı olarak yapabilirsiniz. Şimdi diğer hamurla üzerini kapatıyorum. Böreğimin üstüne kapattığım hamur biraz büyük olmuş arkadaşlar. Bu şekilde tavadan dışarıya taştı. Bıçakla kesip aldım. Ve şimdi kenarlarını parmak uçlarımla bastırarak yapıştırıyorum. Burası önemli arkadaşlar. İyice yapıştıralım açılma olmaması için pişerken. Ve böreğimizi bu şekilde hazırladıktan sonra tavamızın altını açalım. Pişmeye başladı bakın. Şöyle altını göstereyim size. Ve altını çevirmeden önce üstte kalan kısmına biraz sıvı yağ döküyorum. Fırçayla her tarafını yağlıyorum. Çevirince de alt kısmını yağlayacağız. Böreğimiz pişmeye başladı. Bakın kabardığından da anlayabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kabardı. Görüntü gerçekten harika oldu. Şimdi alt kısmı kızarmaya başlamış. Çeviriyorum böreğimi. Çevirdikten sonra bu kısmında yağ yoktu arkadaşlar. Şimdi çok az buraya da sıvı yağ ekliyorum ve fırçayla her tarafını yağlayacağım. Eğer böreğinizi pişirirken bu şekilde sıvı yağ ile yağlamayı tercih etmiyorsanız piştikten sonra üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. O şekilde de olur arkadaşlar. Ekmeği incecik, çok lezzetli, çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Mutlaka bu böreği yapın, tarifimi kaçırmayın diyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hazırladığım malzemelerden bu şekilde 3 tane börek elde ettim. Çok lezzetli ve çok doyurucu oluyor. Çok da bereketli. Şimdi böreğim pişti. Bir tahtanın üzerine aldım ve dilimleyip sizlere içini de göstereceğim. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben pizza dilimi şeklinde kestim böreğimi. Tekrar şunu belirtmek istiyorum. İç harç olarak ıspanak kullanabilirsiniz, kıyma kullanabilirsiniz, patates, peynir. Hangi iç harcı seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz aynı böreği. Kahvaltı sofralarınız için, 5 çaylarınız için oldukça bereketli bir börek. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle bir dilimini aldım. Altını üstünü göstermek için sizlere. Ekmeği incecik oldu gerçekten de. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Çıtır çıtır, incecik, çok lezzetli bir börek oldu. Benim de denediğim ıspanaklı börekler içerisinde en güzeli, en lezzetlisi bu oldu diyebilirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.